Şimdi Cide'ye geldik. Bartın'dan yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yol ücreti 150 TL'ydi. Ya dostlar, 10 dakika önce şurada öyle bir gün batımı manzarası vardı ki ya anlatamam. O kadar güzeldi ki. Ama biz otogara gelene kadar, biz Cide merkeze gelene kadar maalesef güneş battı. Ya çok üzüldüm ya. İnanılmaz bir yani bu kadar güzel görünen çok az gün batımı görmüştüm hakikaten. Çok güzeldi. Burası Cide sahil. Hava 10 numara. Biraz size böyle gün batımını göstermek istemiştim ama nasip olmadı. Böyle çok geniş, çok güzel, çok uzun bir sahili var. Kum değil ama olsun. Sonuçta sahil yani, deniz. Yarın Cide'yi muhtemelen daha ayrıntılı gezeceğiz. Şöyle etrafı bir göstereyim. Cide yemyeşil. Rıfat Ilgaz'ın memleketi. Bildiğiniz gibi. Harika. Gerçekten harika. İlk izlenim çok iyi. Muhteşem değil mi ya? Burada oturacaksın abi. Kız arkadaşınla, eşinle, dostunla, arkadaşınla. Denizin sesini dinleyeceksin. Mükemmel bir deniz havası var. Çok temiz bir hava var böyle. Evet. Şimdi ne yapalım bilmiyorum. Daha erken ama çok yorgunum. Gerçekten yoruldum. Bartın ve Amasra'ya gittim. Güzeldi. Yani Amasra hakikaten çok güzeldi. Ceneviz Kalesi falan inanılmaz güzel bir yerdi. Bartın da güzeldi. Bartın bana biraz ucuz geldi. Yemekleri falan 50 liraya dürüm vardı. Çok ilginç yani. Ve güzeldi yani, öyle fena değildi. Yedim bir yerde. Evet. Deniz. Karadeniz. Hırçın. Burada yüzülmez şu anda da. Ayaklarımızı sokarız belki. Ya şu gün batımını nasıl kaçırdık ya. Vallahi çok üzüldüm ya. İnanılmaz bir görüntüsü vardı ya. İnanılmaz. Vallahi tavsiye ederim, bu Cide'ye gün batımını izlemeye gelin. Kız arkadaşınızla birlikte gelin. Bakın şurada banklar var. Şurada oturur. Çay kahve içerken gün batımını da izlemiş olursunuz. Biraz merkeze gideyim, biraz gezeyim. Sonra yine geliriz. Dostlar, şimdi sahile indim. Yerleşeceğimiz yere bıraktım eşyalarımı. Evet, burası bizi güldüren, düşündüren Rıfat Ilgaz'ın memleketi. Ormanla deniz arasında harika bir kasabavari ilçe. Kastamonu'nun uzun sahili ve ormanlarıyla meşhur ilçesi Cide. Abi yalnız var ya, harikaydı gün batımı. Bak, burada gün batımını izlemeye gelin. Çok üzüldüm kaçırdığıma. Burada Gideros diye bir yer var. Eğer gidebilirsek Gideros koyuna yarın gideceğiz. Benim aracım yok, artık nasıl gideceğiz bilmiyorum. Hakikaten böyle doğa güzelliğiyle insanı büyülüyor burası. Çok güzel bir yer. Geleli henüz birkaç saat oldu ama ya yine aynı şeyi söyleyeceğim ama ya harika bir gün batımı vardı abi ya. Çok güzeldi ya. Evet, sahili böyle. Çok uzun bir sahili var. Yaklaşık 13 kilometrelik bir sahili var ve bayağı geniş bir alanı var. Yalnız taşlı, şöyle göstereyim. Böyle kumsal değil. Ama yine gelip oturabilirsiniz. Dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz. İlk Cide adını Homeros'un İlyasa destanında görüyoruz bildiğiniz gibi. Ve Kitoros olarak geçiyor ki Kitoros bugün Gideros olarak adlandırılan koyun adı. Yani Kitoros'a bugün Gideros deniliyor. Ama çok güzel bir koy orası, bilginiz olsun. Cide Kastamonu'nun deyim yerinde ise incisi, yani kültürel olarak,
doğal olarak, sosyal çevre olarak hakikaten çok güzel bir yer. Tanınması, görülmesi gereken bir yer bence. Buranın nüfusu 6-7 bin arası. Sanırım 75 tane köyü var. Ama köyleri çok boş galiba ya, öyle dediler. Yani İstanbul'da yaşıyorlar ya da yurt dışında, işte Fransa'da, Belçika'da falan, Almanya'da yaşayan birçok Cideli var. Ha, oradan emekli olanlar yavaş yavaş köylerine dönüyorlar. Selçuklu'nun uç beyliği olan Çobanoğulları Beyliği burada yaşamış. Ardından Candaroğlu var. Biliyorsunuz Candaroğlu Amasra ve Bartın'da da hüküm sürmüştü. Ve her birinin günümüze ulaşmakta tam anlamıyla ulaşmış diyemeyiz ama eserleri var, kalıntıları var. Yani tam bir eser ulaşmamış ama kalıntıları var. Özellikle Osmanlı döneminde burası önemli bir limandı. Tarihçi arkadaşlarımız bilir. Bu tabi milli mücadele döneminde de bu limanın çok büyük bir etkisi var. Nasıl ki İnebolu İstiklal Yolu adını verdiğimiz kurtuluş mücadelemizin aort damarıysa İnebolu, burası da hakikaten o dönemin denizcileriyle çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Çok güzel, özel bir yer. Şimdi burada her yerde şu sarı yazmalardan görüyordum. En son abi... Ha, öyle mi? Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Aldık bir tane biz de. En azından oraya gidip de sarı yazma almadık demeyiz. Bakalım kime nasip olacak. Abi teşekkür ettim. Eğer buraya gelirseniz şurada böyle pazarlar var. Dükkan ismi yok ama. Ama yazmıyor bir şey. Burada yazmıyor. Burası yazlık olduğu için. Ha, tamam. Saati yazınca. Bu dayıya uğrayın ya. Bu dayıdan bir şeyler alın ya. Dayı çok tatlı bir insan. Ben de teşekkür ederim. Sarı yazma. Bunun hikayesini anlatırım yarın. Dostlar günaydın. Bugün 8 Haziran Cumartesi. Cide Üniversitesi'nin uygulama oteli var burada. Cide Üniversitesi'nin Kastamonu Üniversitesi'nin Cide'de uygulama oteli var. Hemen sahilin, denizin karşısında. Burada merkeze yürüdükçe şu ileri taraflar daha derinde de merkeze yürüdükçe hem kumsal hem de çok fazla derin olmayan yerler de var. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim hatta. Görüyor musunuz? Bayağı bir derin değil yani. 20-30 metre açılabilirsiniz sanırım. Ama yine Karadeniz, dikkat etmek lazım. Şimdi merkeze doğru ilerliyoruz. Burası Kastamonu Üniversitesi'nin Cide Konuk Evi. Konumu güzel. Evet, Cide bildiğiniz gibi Rıfat Ilgaz'ın doğduğu ve 11 yıl boyunca yaşadığı yer. Aynı zamanda 60 ve 70'li yaşlarını burada geçirmiş. Onu da bir heykelini dikmişler buraya. Rıfat Ilgaz'ın evi şu anda müze olarak sergileniyor. Müze görevi yapıyor. Oraya da nasip olursa gideceğiz. Yani Rıfat Ilgaz hakikaten bu ülkenin tıpkı diğer büyük edebiyatçıları gibi, diğer büyük düşünürleri gibi sürgünden sürgüne, hapishaneden hapishaneye gönderilmiş çok büyük bir değeri. Maalesef ülkemizde düşünen insanları sevmiyoruz, sevmiyorlar. Dostlar burası da bir lisenin uygulama oteli, bilginiz olsun. Burada da konaklayabilirsiniz. Bir Bayram Yusuf Aslan Meslek Lisesi'nin uygulama oteli ama fiyatlar hakkında bilgim yok. Arayıp öğrenirsiniz. Evet, en son ne diyorduk? Rıfat Ilgaz hakikaten yani hele bu son dönemleri çok acayip. Yani başına Kastamonu valisi 29 tane polis dikmiş. 4'ü sivil, 25'i normal üniforma giyimli. 29 tane Cide'de 29 tane, belki bugün burada 29 tane polis görev yapmıyordur.
O dönem 29 tane polis dikmiş, sanki adam ne yapmış. Yani maalesef o günden bugüne ülkede hiçbir şey değişmemiş abi. Hala düşüncesinden dolayı insanlar yargılanıyor, şey yapılıyor ama apaçık yolsuzluk, hırsızlık yapanlar, apaçık cinayet işleyenler bugün dışarıda dolaşıyor maalesef. Neyse, Silivri soğuktur. Biz şeye gidince, Rıfat Ilgaz'ın evine gidince yine ondan bahsederiz. Bilmeyeniniz yoktur diye tahmin ediyorum ama belki bilmeyen varsa diye ufak bir hatırlatma yapayım. Rıfat Ilgaz bizim Türk toplumu olarak çok sevdiğimiz Hababam sınıfı kitabının yazarı. Biz kitabını bilmiyoruz pek ama filmini biliyoruz. Aslında o bir kitap ve orijinalinden de biraz kırpmalar yapılmış açıkçası. Ama iyi ki de yapılmış, yani güzel. Gerçekten çok eğlenceli. Gerçi Rıfat Ilgaz pek bu durumdan hoşnut değildi. O gerçekten Türk eğitim sistemindeki yanlışlıkları anlatmak istemişti kitabında. Daha sonradan da herhalde dava açmış film hakkında ama sonucu ne olmuş onu bilmiyorum. Yani tabii Rıfat Ilgaz'ın değindiği konular gerçekten çok önemli. Ama o günden bugüne hiçbir şey değişmemiş. Hatta bence çok daha geriye gittik. Yani 20-30 yıl önceki, 40-50 yıl önceki eğitim mi iyiydi, bugünkü eğitim mi diye sorarsanız kesinlikle abartmadan söylüyorum. 50 yıl önce endüstri meslek lisesinden mezun olan bir adam bugün bu belli başlı büyük üniversiteler hariç bugün birçok üniversitenin mühendislik fakültesinden mezun insandan çok daha bilgili. Maalesef acı ama gerçek bu yani. Evet. Ya bu tabii herkes biliyor. Bu Türkiye'nin en ücra köyünün kahvesinde bile konuşuluyor Türkiye'nin sıkıntıları ama maalesef biz bunu düzeltemeyiz. Biz şehir merkezine gidelim. Gideros'a gitmeye çalışacağım. Eğer gidebilirsek Gideros'a gideceğiz gençler. Dostlar, şimdi Rıfat Ilgaz'ın evine geldim ama kapalıydı. Belediyeyi aradım. Belediye ilgileniyormuş. Dedim ki böyle. Numaramı aldılar. Biz size döneriz dediler. Bekliyorum. Burada bir tane Cide evi var. Açık değil. Açık olsa gösterirdim. Bir de Cilom. Cide toplum merkezi diye bir yer var. Orada ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama şu Cide evini açık olsaydı da keşke böyle bir çekebilseydim. Gerçi şöyle kameramı sokayım içeriye. Şöyle elimden geldi. Sarı yazmayı görüyor musunuz? Rıfat Ilgaz'ın bir kitabı da var, Sarı Yazma diye. Evet. Çok güzel türkü var bir tane. Sarı Yazma diye. Cide evi böyle. Tabi bura ahşap işlemede çok ileride bir yer. Dün az bir şey bahsettim. Sultan kayıkları falan da yapılıyor burada. Devam edelim. Bu arada belediyeden aradılar. Evrak işi için oradaki görevli belediyeye gelmiş. Birazdan gidip açacakmış Rıfat Ilgaz evini. Ben de dönüşte uğrayayım dedim. Çünkü vakit kaybolur, bekleyemem. Bu da eski bir ev. Evet. Şu gördüğünüz de eski bir yer ama bir ev ama biraz daha derli toplu. Devam edelim. Cide güzelmiş ya. Hakikaten. Sevdim. Öyle küçük şirin bir kasabayı andırıyor. Bir ilçeden çok bir kasabayı andırıyor. Devam edelim. Yolda yürürken şöyle bir ekmekçiye denk geldim. Küreklerin sapı dışarıdan çıkınca merak ettim. Sordum. Burada böyle mi oluyor fırınlar diye. Yok dedi. Sadece bizim fırında böyle dedi. Neyse, güzel bir ekmeği vardı. Çöven ekmeği diye. Buğday, mısır, arpa, bütün onları karıştırıp yapıyorlarmış. Sadece bu fırında varmış ama. Merak ettim, bir tane aldım. Fiyatı da 25 liraydı. Cide merkeze doğru gidiyorum. Yalnız sessiz geldi bana, yani bura bir tatil beldesi. Ona rağmen kalabalık değil. Kimse yok. İlginç. Çok sessiz, sakin. Geldi şimdilik saat 12. Dostlar, şimdi
Gideros'a geldik. Harika. Şu manzaraya bir bakın ya. Şu manzaraya bir bakın abi. Bura hala bakir, onu söyleyeyim. Bura biraz ünlenirse Uzungöl gibi burada ki bu sakinliği, berraklığı bulamazsınız. Şimdi buranın iki girişi var. Bir Cide'den giriş. Cide'den giriş tam karşısı, görebiliyor musunuz? Görmeniz lazım. Şu anda yakınlaştırdım baya. Bir de Kurucaşile'den gelince, Kurucaşile Bartın ilçesi, Kurucaşile'den gelince şu giriş. Biz arka taraftan girdik. Önce Kurucaşile'den girdik. Harika bir manzara. Dostlar bir Gideros'a geldik. Burası gerçekten bakir kalmış. Yeryüzünde bir cennet gibi şu anda. Onu öncelikle size söyleyeyim. Şimdi birazdan size infoları vereceğim. Burada birkaç tane balık yiyebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz mekan da var. Harika bir manzarası var. Sakin, sessiz. Şu anda burası kimsenin bilmediği bir yer. Muhtemelen birkaç yıla kadar aynı Uzungöl gibi olur. Her tarafta yapılaşmalar başlar. Çıkın gelin. Gideros'a. Pişman olmayacaksınız. Sesin gelmez ama buna konuşman lazım. Şimdi burası Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunuyor dostlar. Burada coğrafi özellikleri dolayısıyla geçmişte kaçakçıların ve korsanların saklanmak için kullandığı, milli mücadele döneminde ise cephanelerin saklandığı bir yer. Doğal güzellikleriyle hakikaten insanı cezbediyor. Onu size söyleyeyim. Bura Cide merkezi 11 kilometre uzaklıkta. Birinci derecede doğal, ikinci derecede tarihi bir sit alanı. Şaban abi nasıl manzara? Çok Ha? süper. Süper değil mi? Vallahi ben Cide'de ilk defa geldim. Öyle mi? Vallahi bu ilk defa. Ciddi mi söylüyorsun yani? Vallahi çok büyük söyleme ayıp bari ya. etmişsin. Söyleyeyim abi, yalan söyleme. Harika. Biraz kirli, sanırım kapalı bir havza olduğu için. Kirli değil, tabii olan Tabii hali bu değil mi hocam? sülaj tarzı yosunların olması. Doğal hali buymuş. Ben de onu dedim hocam. Kapalı bir koy. Gel bir dakika şöyle. Ayaklarımızı da sokak ya. Bak, ördeklere bakın. Tekne turu yapılıyor mu burada? Yapılıyor. Soralım fiyatını. Baskara olan insan var orada, biliyor musun? Şimdi dostlar, burada şu kayıkla koyun etrafında dolaşabiliyorsunuz. 250 TL fiyatı var. Bir kişi de olsanız, 3-4 kişi de olsanız fiyat aynı, değişmiyor. Şöyle komple koyun etrafında sizi dolaştırıyorlar. Tahminen yarım saatlik bir yolculuk sürer. Ama ben binemeyeceğim çünkü saat 2'de İnegöl'e minibüsüm var. Geç kalmamam lazım. Harika ama ya vallahi. Harika. Şimdi karşı tarafa da geçeceğiz. Orayı da çekeceğiz. Evet gençler. Yeni saldığımız hayırlı olsun mu? Olsun. Şuraya baksanıza ya. Cennetten bir köşe gibi abi. Karşıya geçince de biraz info veririm. İnşallah geç kalmayız. Sandal turu yapmaya karar verdik. Gençlerle. Gençler. Şaban amca yıllarca yurt dışında yaşamış. Petrol ofislerinde çalışmış. Petrol aramaları yapmış. Hocam da cami imamı. Yaş ortalamamız şu anda 95 falan. Ama ruhumuz genç. Bak Şaban abi nasıl atladı, gördünüz mü?
yaralayın beni narino. Hey hey bu dere yılan olsa narino. Bu dere yılan olsa narino. Hey hey derdimi bilen olsa narino. Derdimi bilen olsa narino. Hey hey oturup da ağlardım narino. Oturup da ağlardım narino. Oy oy yaşımı silen olsa narino. Yaşımı silen olsa narino. Dostlar şimdi Gideros'un Cide tarafından geldiğimizdeki girişinden indik bu sefer. Burası Gideros Yalı Camisi. 1800'lü yılların sonunda yapılmış tarihi bir cami. 1000 kaç hocam? 1313. Ama o şey 1313 miladi mi? Hicri mi? Miladi kaç yapıyor? Cami kapalı. Caminin anahtarı buradaki bir teyzedeymiş. Şu pansiyonu işleten bir teyze. Ekşi Sözlük'te okudum hakkında bir şeyler. Şimdi burası ile ilgili biraz bilgi verdim ama devam edeyim. Ünlü coğrafyacı Strabon tarafından Amazonlarca keşfedildiği belirtilmiş. Bu koydaki yerleşimin tarihi ise 3500 yıl öncesine dayanıyor. Geçmişte kaçakçılar ve korsanların milli mücadele döneminde de cephanelerin saklandığı koy burası. Burada ayrıca yaban ördekleri yaşıyor. Onun dışında kestane, meşe, kayın, şimşir ve çam ağaçlarının yemyeşil tonlarını burada görebiliyorsunuz. Gençler şimdi size az önceki tekne turumuzda, tekne ise işte şunların adı neyse, kayık turumuzda şöyle görebiliyor musunuz? Bir dakika. Şöyle size bir iki tane direk göstermiştim. Biri mermerden de biri paslı bir demirdi. Aynı zamanda şu. Buraya zamanında deniz dalgalıyken, zamanda derken 50-60 yıl önce deniz dalgalıyken yük gemileri buraya sığınıyormuş. Bilginiz olsun. Burayla ilgili infolara devam edeyim. Buraya adını Cenevizlilerden almış. Batı Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri Gideros. Bu koyda Cenevizliler yaşamış. Osmanlı ile Bizans savaş döneminde savaş gemilerinin kendini koruyabildiği bir liman olmuş. Gideros'ta boğazın birbirine uzantısı 200 metre civarında. Şurası yaklaşık 200 metre civarında. Bu uzantı ile ileri açıklara doğru yaklaşık 45 dakika gittiğimizde Gideros koyu bir anda kayboluyor. Yani bir dağ olarak gözüküyor. Dolayısıyla savaş gemileri bu özelliği nedeniyle buraya gizlenmiş yıllarca. Burada tarihi eser kalıntıları da bulunmuş. Herkesin tarihine ev sahipliği yapmış bir yer. Yani Bizanslılar, Romalılar, Cenevizliler, Osmanlılar burada bayağı yaşamışlar. Buraya Almanya, Gürcistan gibi ülkelerden çok sayıda turist geliyor. Hakikaten tekrar edeyim, bakir kalmış bir yer. Bura ne zaman lisalda olacak ben merak ediyorum açıkçası. Harika bir yer. Burada bir pansiyon var ama Ekşi Sözlük'te muhtemelen görmüşsünüzdür. Yani tavsiyem Cide'de kalın. Burada kalmayın. Yani Cide'de zaten yeterince opsiyon var. Hatta üniversitenin, lisenin konuk evi var. En kötü orada kalırsınız ya da bir otelde kalırsınız. Bir de bence şu karşıdaki giriş daha güzel. Bilginiz olsun. Şu tam karşıdaki yani Kurucaşile'den gelirkenki yöndeki giriş bence daha güzel. Daha böyle gezebileceğiniz,
En azından ayağınızı suya sokabileceğiniz yerler var. Burada hiçbir şey yok. Bilginiz olsun. Burası Gündoğdu Pansiyon'un kafeteryası. Burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Evet. Yani Gideros'un bu tarafını komple bu Gündoğdu Pansiyon zapt etmiş gibi geldi bana. Karşı taraf daha güzel, tavsiye. Karşıya gidin bence. Burası caminin arkası. Yani hakikaten çok ilginç. Burayı zapt etmişler. Burası caminin arkası. Şimdi caminin anahtarını aldık. Bir de içine bakalım. Burada zamanla bayağı bir yerleşim varmış ama zamanla tabii kimse kalmamış. Şimdi bir iki aile duruyor işte. Evet. Şöyle içeri geçelim. Hocam da çekim yapıyor. Biz de şöyle çekim yapalım. 2013 yılında sanırım bura restore edilmiş. Osmanlı 1800'lü yılların sonunda bir denizciler tarafından burası inşa edilmiş. Şu orijinal değil ama sanırım şurası orijinal. Tahminlerime göre. Evet. Caminin manzarası harika. Kim böyle bir manzaralı yerde imamlık yapmak istemez ki abi? Harika. Evet. İmam arkadaşlara duyurulur. Burası boş, imamı yok. İsteyen gelsin burada. İmamlık vazifesini icra etsin. Dostlar, Cide gezimiz bitti. Ben yine zar zor yetiştim minibüse. Birçok yere gidemedik. Cide'den Pınarbaşı ilçesinde bulunan, Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde bulunan Vallahi Kanyonu'na mutlaka gidin. Ben gidemedim. Aracım yoktu. Bir türlü gidemedim, yani ayarlayamadım da. Ama mutlaka gidin. Orayı çok çok övdüler. Genel olarak güzeldi. Ama dediğim gibi aracım olmadığı için yine burada gezilmesi, görülmesi gereken birkaç yer daha vardı. Onları kaçırdım. Genel olarak gerçekten güzeldi. Rıfat Ilgaz'ın memleketi. Buraya gelmenizi mutlaka tavsiye ederim. Yani bugün cumartesi olmasına rağmen gayet sakindi. Kimse yoktu. Bilginiz olsun. Şimdi İnebolu'ya gidiyorum Cide'den. Cide'den İnebolu'ya her gün saat 2'de araç var. Hatta numarasını da paylaşayım size. Bazen bu numaraları bulmak sorun oluyor. Eğer Cide'den İnebolu'ya gidecekseniz veya İnebolu'dan Cide'ye gelecekseniz 0537 467 71 71 kaptanın numarası.